Selam dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Geçenlerde aklıma bir soru takıldı. Eğer koronavirüsü Plague Inc.'te yaysaydık insanlık hangi zorluk seviyesinde olurdu? Öncelikle Plague Inc.'i bilmeyenler için ufak bir bilgilendireyim. Plague Inc. bir pandemi yaratma oyunu. İnsanlığa bir hastalık bulaştırıp herkesi öldürene kadar onu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda farklı zorluk dereceleri var. Örneğin kolay modda kimse elini yıkamazken zor modda herkes ellerini yıkıyor. Ben de Plague Inc.'te koronavirüsü simüle edip bizlerin hangi zorluk seviyesine denk geldiğini öğrenmek istedim. Peki bunu nasıl öğrenebiliriz? Dünya Sağlık Örgütü'nün herkese açık olarak sunduğu verileri kullanacağım. Bu verilere göre Covid-19 bir sene 4 ay önce yani 1 Aralık 2019'da ortaya çıktı. Ortaya çıkışından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen 124 milyon vaka, 2,7 milyon ölüm söz konusu. Yine aynı verilere dayanarak edindiğim bilgilerle virüse eklemem gereken özellikleri su yolu ile yayılma 1, hava yolu ile yayılma 1, ilaca dayanıklılık 1, semptomları da bulantı, öksürük, zatürre, hapşırma, akciğer ödemi ve fibrozu, bağışıklık bastırma, ateş ve son olarak terleme olarak belirledim. Yani amaç Çin'de bir virüs yayıp ona saydığım özellikleri kazandırmak ve bir sene 4 ay içinde belirlenmiş vaka ve ölüm sayısına ulaştırmak. Bunları yapabildiğimiz zorluk seviyesi de insanlığın zorluk seviyesini belirtecek. En azından öyle düşünmüştüm. Klasik denemeleri. Plague Inc.'te bir virüsü ilk yaydığınızda hiçbir özelliği olmaz. Siz virüsü insanlara bulaştırdıkça DNA kazanırsınız ve bunları virüsü evrimleştirmek için kullanırsınız. Korona ile benzer hale getirmek için de çok fazla puan gerekli olduğundan ötürü bahsettiğim semptomlardan sadece akciğer ile ilgili olanları yapmaya karar verdim. Puan topladıkça kalanları da açacaktım. Bir yandan da virüs kendi başına evrimleşip farklı semptomları açıyordu. Onlara engel olmak için de puan harcamam gerekiyordu. Ben de bu planla başladım normal zorluktan denemeye. Plana uyarak ilerledim ve yaklaşık 7 ay içerisinde 160 milyon vakaya erişti. Bu 160 milyonun 158'i de Çin'e aitti. Yani günümüzde yaşadığımız senaryoya yakın bile değildi. Zor modda denemeye karar verdim. Aynı sonuca sadece 10 gün gecikmeyle ulaştım. Çok zor modda denediğimde de sadece 7 gün gecikmeyle. Karşılaştığım ortak sorunlar şunlardı. İstediğim vakaya çok hızlı ulaşıyorum, çoğu ülkeye erişemiyor bile, ölümcül semptomlar belirene kadar 100 milyon vaka oluyor. Bu sorunları nasıl atlatacağımı düşünürken senaryoları keşfettim. Senaryo denemeleri. Senaryolar klasiğin aksine istediğimiz koşulları sağlayabildiğimiz oyun türleri. Bunu keşfetmiş olmak beni bayağı rahatlatmıştı çünkü artık DNA puanı toplamakla falan uğraşmama gerek yoktu. Resmi senaryoları incelediğimde korona ile alakalı hiçbir şey göremedim. O yüzden özel senaryolara baktım. Özel senaryolarda da ya yarasaların virüsü yaydığını ya da başladıktan bir ay sonra 120 milyonu geçtiğini görünce kendi senaryomu oluşturmaya karar verdim. Senaryo oluşturma arayüzü başta gözümü korkutsa da biraz üzerinde uğraşınca az çok kavradım. Klasikten farklı olarak başlangıç tarihini seçebilmek iyi geldi. Böylece artık bir Aralık'tan başlayacaktım. Teşhis tarihiyle ortaya çıkma tarihinin bir olmadığını biliyorum ancak ilk yayılma tarihi kesin olmadığından böyle devam edeceğim. Virüse kazandırmak istediğim semptomları başlangıçta otomatik açılacak şekilde ayarladım ve en zor modda bir deneme yaptım. Sonuç olarak sadece 4 ayda 167 milyon vaka ve 1,5 milyon ölüm oldu ve yine vakaların neredeyse tamamı Çin'de oldu. Fark ettim ki en büyük sorun aslında vaka sayısından ziyade vakaların çoğunlukla Çin'de olmasıydı. Bunu engellemek ve de vaka sayısına sadece 3-4 ayda erişmediğimizden emin olmak için virüsün hem başlangıçtaki yayılma hızını yarısına ve ivmesini 1/10'ine düşürdüm. Başka ülkelere yayılabilmesi için de kara, deniz ve hava yollarındaki yayılma hızını 2 katına çıkarttım. Sonuç olarak da 4 ayda 184'ü Çin'de 185 milyon vaka ile karşılaştı. Bu durum aklıma bir soru getirdi. Çin'de kaç vaka meydana geldi? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden Çin'de toplam kaç vaka görüldüğüne baktım. Görünüşe göre sadece 90 bin vaka olmuş. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinin doğru olduğunu varsayarak hareket ettiğimden yapmam gereken bir şey de Çin'de sadece 90 bin vaka olmasını sağlamaktı. Ama oyunun genel mantığı buna izin vermeyecekti. Ben de başka bir çarem olmadığı için Çin'in nüfusunu 90 bine indirdim. Bunun faydalı olacağını düşünüp bir deneme yaptım ama sonuç pek farklı olmadı. Neyse umudumu yitirmedim ve yayılma hızını düşürüp ülkeler arası yayılma hızını arttı. Belki bir umut diyerek tekrar denedim ama sonuç yine hüsran. Ateşi çıkan Çinliler ateş düşürücü haplarla dünya turuna çıkıyordu geçen sene ama burada öyle bir ayar olmadığı için yapacak bir şey yok. Pes etmek üzereydim. Sinirlerime hakim olup duvarları yumruklamadan önce son bir şey daha denemek istedim.
Bütün ülkelerin nüfusunu 1/10'e düşürdüm. Çin hariç, onlar 90 binde kalmayı hak ediyor. Artık 571 milyon nüfuslu bir dünya var elinde deneme yapmak için. Yani şartlar gerçeklikten uzak bile olsa belki zaman açısından biraz olsun günümüzdeki duruma benzer dedim. Ve açıkçası umutluydum bir sürü ülkeye yayıldığı için erken safhada ama... Sonuç. Sonucu görünce kafayı yemek üzereydim ama sonra fark ettim ki bunları denemek saçma çünkü gerçekten uğraşırsam zor modda 1,5 senede 120 milyon vakaya erişecek hale getirebilirim. Ama ben bu denemeye başlarken virüsün temel değerlerinde bu denli oynamayı planlamıyordum. Çünkü zor modda hedefime ulaştıktan sonra değerlerde biraz daha oynayıp kolay modda da erişebilirim istediğim sayıya. Bu da bir yerden sonra simülasyondan çıkan sonucun benim ne istediğime göre şekilleneceği anlamına geliyor. O yüzden ilk senaryodaki 4 aydaki 167 milyonu kabul etmek zorundayım. Bu da Plague Inc.'e göre bizim insanlığımızın zorluk derecesinin yenilmez bir rakip olduğunu gösterir. Her ne kadar mitinglerde sıkış tıkış olan insanlar veya maske takmaktan aciz olan insanlar var olsa bile. Şunu unutmayın, bu videoyu sadece meraktan yaptım ve şaka amacı gütmüyor. Çünkü korona ölümcül ve ciddiye alınması gereken bir virüs. Toplu alanlarda maske takın, kendinize ve diğerlerine dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.